Kudüs'ün ikinci Fatihi Selahaddin Eyyubi, gerçek ismi Yusuf'tur. Doğum yeri olan Irak'ın kuzeyindeki Tikrit, şimdi Selahaddin diye anılıyor. Selahaddin, ilme ve dine düşkün babası tarafından iyi yetiştirildi. Hafız ve fakih idi. Selçukluların Tikrit muhafızı oldu. Harplerde dikkat çeken kahramanlığını Suriye Atabeyi Nureddin Zengi'ye anlattılar. O da kendisini yanına aldı. Mısır'da hüküm süren Şii Fatımileri bertaraf etmek üzere gönderdi. Haçlılardan yardım alan Fatımiler, herkesin geçilmez dediği Tih çölünü aşan ve Nil'i yüzerek geçen Selahaddin'in önünde duramadı. Selahaddin, Fatımilerin veziri olup kaleyi içeriden fethetti. Mısır'da tekrar Sünni akideyi hakim kıldı. 1171'de Hutbe-i Abbasi halifesi adına okuttu. O da kendisini sultan ilan etti. Nureddin Zengi vefat edince Selahaddin, Suriye, Irak ve Güneydoğu Anadolu'ya da hakim oldu. Müslümanları Haçlılara karşı birleştirdi. Eyyubiler tarihin kısa ömürlü fakat en parlak devletlerindendir. Bu sayede arkadan gelen Memlük Sultanı Baybars hem Haçlıları hem Moğolları yenerek Selahaddin'den de büyük bir iş başardı. Bu sırada Filistin ve Lübnan'da hüküm süren Haçlılar anlaşmayı bozup Hazreti Peygamber'in kabrini yıkarak naaşını kaçırmaya karar verdiler. Selahaddin süratle üzerlerine yürüdü. Hıttin'de hepsini bozguna uğrattı. Akka, Beyrut, Sayda ve nihayet Kudüs düştü. 88 yıldır Haçlıların elinde olan Kudüs'ün düşüşü Avrupalıları şaşkına uğrattı. Papa kahrından öldü. Alman kralı Friedrich Barbarossa, Fransız kralı Philip ve İngiliz kralı Arslan Yürekli Richard, eli silah tutan kim varsa toplayıp Kudüs'ü kurtarmaya geldiler. 1189'da Akka kuşatıldı. Selahaddin Eyyubi 2 sene kaleyi müdafaa etti. Zaman zaman huruç hareketleriyle düşmana zayiat verdirdi. Tarihe geçen bu emsalsiz mukavemet neticesinde Akka düştü ise de Haçlılar 50.000 zayiat verdiler. Bunun intikamını halkı kılıçtan geçirerek aldılar. Halbuki Selahaddin Kudüs'ü aldığında halkın 40 gün içinde serbestçe şehri terk etmelerine izin vermişti. Böylece 3. Haçlı Seferi muvaffak olamadı. Kaleden çıkan bir avuç mücahidi gören Haçlılar çok şaşırdılar. Bizi 2 sene uğraştıran bunlar mıydı demekten kendilerini alamadılar. Şam'a çekilen Selahaddin, Mescid-i Aksa'yı tamir ettirdikten sonra hastalandı. Ölüm döşeğindeyken hazırlattığı kefenini bir mızrağın ucuna bağlatıp bir tellalin eline vererek sokaklarda işte Sultan Selahaddin şan ve şerefe kavuşmuş olduğu halde dünyadan bu kefenle gidiyor diye bağırttırdı. 1193'te vefat etti. Geride mezarını kaldırmaya bile yetecek parası olmadığı görüldü. Tarihte ender yetişen şahsiyetlerdendir. Hayatı hep hizmetle geçti, rahat yüzü görmedi. Basit bir mümin gibi yaşadı. Ahlaklı, eli açık, merhametli ve adildi. Zamanı İslam tarihinin parlak bir sayfasıdır. İlmi himaye etti. Şam medreselerinde 600'den fazla fakih ders verirdi. Maiyetine arkadaş gibi davranırdı. Kendisini gören sultanın huzurunda olduğunu anlamazdı. Akka müdafası sırasında bir şikayette bulunan kadıncağıza "Şimdi sırası mı?" diyecek oldu. "Madem ki başımıza sultan olarak geçtiniz, işimizi halletmeye mecbursunuz." deyince kadının işini halletti. Böylece Selahaddin, dinin iyiliği adını hakkıyla taşıdı. Alman imparatoru bu büyük kahraman için mermer bir lahit göndermiş, Sultan Hamid eskisinin yanına konulmasını emretmiştir. 1920'de Şam Fransızların eline düşünce General Gouraud, Selahaddin'in kabrine ayağıyla birkaç defa vurup "Haçlı Seferi asıl şimdi bitti. Uyan Selahaddin, biz döndük." dediği meşhurdur. Peki Selahaddin Eyyubi Kürt müdür, yoksa Türk müdür? Selahaddin Eyyubi, ırk itibariyle ne Kürt ne de Türktür. Dedesinin babası Mervan, tarihçi İbni Haldun'a göre Himyer soyundan bir Arap'tır. Azerbaycan'ın Düvin şehrinde Revadiye aşiretinin reisiydi. Sonra Selçuklu Atabeyleri tarafından Kuzey Irak'taki Tikrit'e kale muhafızı tayin edildi. Revadiler Kafkasya'ya da sonradan gelmişlerdir. Asılları Yemen'den Basra'ya gelip yerleşen bir Arap aşiretidir. Zamanla Kürt Hizbane cemaati arasında yaşayarak Kürtleşmiştir. İbni Hallikan, İbni Esir ve Şerefhan da böyle söyler. Selahaddin'in annesi Türk idi. Nitekim kardeşlerinin Turanşah, Tuğtekin,
Tokuş, Böri gibi otantik Türk isimleri taşıması tesadüfi değildir. Eniştesi Erbil Emiri Muzaffereddin Gökbörü idi. Parlak mevlid cemiyetleri tertiplemesiyle tanınmıştır. Zevcesi Nureddin Zengin'in dulu idi. Selahaddin, Kürtleşmiş bir Arap ailesinden gelmekle beraber yaşadığı vasat itibariyle Türkçe konuşuyordu. Selçuklu atabeylerinden vazife almıştır. Umumi kaidelere göre biyografisi verildiği zaman Selçuklu devlet adamı denilmektedir. İmparatorluklarda devlet adamlarının hatta hükümdarların bile muayyen bir ırktan olması mevzu bahis değildir. Bugün milliyetçi Kürtlerin çok sahip çıktığı Selahaddin Eyyubi bu sebeplerden dolayı tarihi bakımdan Türk sayılıyor. Mısır ve Suriye'de kurduğu Eyyubi devleti ise tam bir Arap devleti karakterindedir. Bu yüksek şahsiyet bütün Müslümanlar için iftihar kaynağı olduğu gibi dünya tarihinde de parlak bir nam ile anılmaktadır. Selahaddin Eyyubi'ye bu sual sorulsa idi, muhtemelen şaşırır. Elhamdülillah Müslümanım derdi.